Merhaba. Bu videoda İtalyan ilmek atma tekniğini göstereceğim. Bu şekilde çok dolgun görünüyor. Yaka kenarlarında, kol kenarlarında çok şık duruyor. Devamında da lastik örmeyi göstereceğim. İpimizi alıyoruz. İpin kısa tarafını şöyle iki parmağımın arasında tutuyorum. Uzun tarafında baş parmağıma geçiriyorum. Bu şekilde tutuyoruz. Kısa ipin olduğu, işaret parmağımın olduğu taraf sağ taraf, uzun ipin olduğu, baş parmağımın olduğu tarafsa sol taraf. Şişi bu şekilde alıyorum ve sağ tarafa doğru şişin ucunu kıvırıyorum. Bu birinci ilmeğimiz oldu. Bu ters ilmek. Sağ tarafa kıvırarak yaptıklarımız ters ilmek, sol tarafa kıvırarak yaptıklarımız düz ilmek olacak. Birinci ilmeğim ters ilmek. İkinciye atıyorum. Şişimle sol taraftaki ipin altına giriyorum. Ortaya geldi şişim. Ortadan çıkartıyorum. Sağ taraftaki ipin üstünden geçirip her iki ipin de altından geçirdim. Bu ikinci ilmeğimiz düz ilmeğimiz. Sıradaki ilmeğimize ters ilmek. Sağ taraftaki ipin üstünden şişimi geçirdim. Şişim ortaya geldi. Ortadan sol taraftaki ipin üstünden geçirip her iki ipin de altından geçiriyorum. Bu üçüncü ilmeğimiz. Dördüncü ilmeği atıyorum. Bir ters bir düz olarak ilerliyoruz. Sol taraftaki ipin altından şişimi ortaya çıkardım. Ortadaki şişimi sağ taraftaki ipin üstünden alıyorum ve her iki ipin altından geçiriyorum. Sıradakini yapacağım. Şimdi ipin hangi sırada olduğunuzu karıştırırsanız hangi ipin üstte olduğuna bakın. Bakın uzun taraftaki ip üst tarafta gördüğünüz üzere. Üst taraftaki ipi en son yapmışız demektir. Yani en son uzun taraftaki ipin sol taraftaki ipi yapmışız. Şimdi sağ taraftakini yapacağız. Bakın ip üste çıktı. En son sağ tarafı yapmış olduk. Bazen hızlı örerken karışabiliyor. Karışmaması için buraya dikkat edebilirsiniz. Devam ediyorum. Mantık bu. İpin üstünden alıyoruz. Şişimizi ortaya çıkartıyoruz. Ortadan diğer tarafın üstünden geçip her iki ipin de altından geçiyoruz. Şimdi ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. İstediğiniz sayıda bu şekilde ilmek atmaya devam edebilirsiniz. Lastik örmeyi göstereceğim. İpi bir kere kıvırıyorum. Şimdi burada ilmeklerin yönünden de ters mi düz mü olduğu belli oluyor. Bakın düz olanlar dümdüz inmiş olmuş. Ters olanlar eksi şeklinde. Buradan da hangi ilmeğin ters hangisinin düz olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın düz olan dümdüz iniyor, ters olan eksi şeklinde. En son ilmeğim ters. Şişimi çeviriyorum. Bu tarafta ters olan çevirdiğim zaman düz oluyor. Yani ilk ilmeğim düz. Şu kısa ipi tutarak örmeye başlıyoruz. Şimdi 4 sıra boyunca bir düz, bir kaydırma yapacağız. 4 sıradan sonra normal bir düz, bir ters diye lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğim düz. Düz olanları örüyorum. Bu şekilde giriyorum. Kısa ipi tutarak ilk ilmek biraz zor oluyor. Bir tane düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım.
İpi kendimden tarafa alıyorum. Kaydırmalarda hep bunu yapacağım. İpi kendimden tarafa alacağım. Ters örer gibi giriyorum ve kaydırıyorum. Sıradakini düz öreceğim. Düz örerken şuna dikkat edin. Bu sadece ilk sırada oluyor. Bakın ilmeğin yönü ters. O yüzden arka taraftan giriyorum. Bu ilk sırada böyle oluyor. Sonraki sıralarda ilmeğin yönü düzeldiği için böyle yapmıyoruz. Normal şekilde düz örüyoruz. Ama ilk sırada ilmeğin yönü ters olduğu için arkadan girerek düzleri örüyorum. Düz örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Ters örer gibi girdim ve kaydırdım. İpi tekrar arkaya aldım. Düz öreceğim. Bakın ilmeğin yönü ters olduğu için arkadan girdim ve bir tane düz ördüm. Sıradakini kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım, kaydırdım. Sonraki düz. Arkadan girdim ve ördüm. Sıradakini kaydırıyorum. En sonuncusu düz. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıradayım. İkinci sırada ilk ilmeğim ters. Ters olanı kaydırıyorum. Şişimi ters örer gibi taktım. İpim kendimden tarafta ve çıkardım. İpi arka tarafa alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Bakın ilmeklerimizin yönü düzeldi. Bu yüzden normal bir şekilde düz örmeye devam ediyorum. Düz öreceğim. Düz örer gibi taktım şişimi ve bir tane düz ördüm. Sıradaki ters. Bakın eksi şeklinde. Zaten ters mi düz mü olduğu buradan anlaşılıyor. Bunu kaydırıyorum. Şişimi ters örer gibi taktım ve çıkartıyorum. Sıradaki düz, bakın dümdüz inmiş. Bunu düz örüyorum. Sıradaki ters, bunu kaydırıyorum. Sonraki düz, düz örüyorum. Sonraki ters kaydırıyorum. Sonraki düz, düz ördüm. Sonraki ters, bunu kaydırdım. İkinci sıramda tamamlandı. Şişimi çevirdim. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada ilk ilmeğim düz, dümdüz inmiş. Bunu düz örüyorum. İkinci ilmeğim ters, eksi şeklinde. Bunu kaydırıyorum. Üçüncü düz, düz örüyorum. Dördüncü ters kaydırıyorum. Kaydırırken her zaman ipi kendimden tarafa almayı unutmuyorum. Sıra sonuna kadar bir düz, bir kaydırma şeklinde ilmeğe göre örüyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Örgüyü çevirdim. Bu dördüncü sıram. İlk ilmeğim ters. Bakın eksi şeklinde. Bunu kaydırıyorum. Ters bir şekilde girdirdim. Çektim. İpi arkaya aldım. Düz örüyorum. Sonraki ters. İpi kendimden tarafa aldım ve bunu kaydırdım. Sıradaki düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Kaydırdım. Düz ördüm. Kaydırdım. Şimdi 4 sıra bunu yaptık. Artık normal bir şekilde düz ve ters örerek lastiğimizi oluşturabiliriz. Bakın alt kısmı gördüğünüz gibi gayet dolgun ve düzgünce görünüyor. Şimdi lastiği örmeye geçiyoruz. Birincisi düz ilmek. Bakın dümdüz iniyor. Bunu düz örüyorum. Sıradaki ters ilmek. Normalde bunu kaydırıyorduk ama bu sefer kaydırmayacağım. İpi kendimden tarafa aldım ve bunu ters örüyorum. Sıradaki düz. Bunu düz örüyorum.
Sonraki ters, bunu ters örüyorum. Sonraki düz, düz örüyorum. Sonra ters, ters ördüm. Bu şekilde bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Böylece lastiğimiz oluşuyor. Bu sıra bitti. Arkaya çeviriyoruz. Yine bir düz, bir ters şeklinde örerek lastiğimizi istediğimiz boya kadar ilerletiyoruz.